7 günde gergin göz kapakları olmasını istiyorsanız 3 tarif bir arada hazırlıyorum arkadaşlar. Ve bir salatalık kabuklarını güzel bir yıkayın ve rendeliyoruz. Kaz ayakları, göz altı morlukları, kararmalar, derin kırışıklıklar ve buruş buruş olan düşük göz kapakları. Bunları gidermek mümkün. Lütfen kanala abone olmayı ve tarifimi sevdiklerinizle paylaşmayı İhmal etmeyiniz. Salatalığı rendeledik ve suyunu elde ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 2 yemek kaşığına yakın salatalık suyu elde edeceğiz. 3 tarif bir arada hazırlıyorum. Birincisi krem arkadaşlar. Salatalıkla ve aloe vera jeli ile müthiş bir krem hazırlıyoruz ki bu göz çevresi kırışıklıkları, yüzünüzdeki kırışıklıklar, sarkmalar, bunlar için inanılmaz da bir etkisi bulunacak. 2 tatlı kaşığı aloe vera jeli. Şayet elinizde hazırı yoksa, bitkisi varsa bitkisinden de yararlanabilirsiniz. Gül yağı mis kokusuyla kırışıklıkları açar, aynı zamanda cildiniz için inanılmaz da bir nem etkisi verirken mis kokusuyla da aromaterapi etkisi sağlar ve sizleri rahatlatır. Şöyle 5-6 damla kadar gül yağından ekliyorum. Şimdi diğer malzememiz E vitamini arkadaşlar. Şöyle bendeki bu kapsüller yarım çay kaşığına denk geliyor. Şayet elinizde E vitamini yoksa, zeytinyağı varsa o da aynı görevi görecektir. Ondan yarım çay kaşığı eklemeniz yeterli. Şimdi krem kıvamı alması için jelle birlikte iyi bir karıştırıyorum. Ve az önce suyunu elde etmiş olduğumuz o salatalık suyundan bir çay kaşığı dolusu ekliyorum ve müthiş faydaları bulunan, cildimiz için inanılmaz etkileri olan salatalık kremi hazır arkadaşlar. Göz çevresine bunu bir hafta boyunca kullanabiliriz. Şimdi ikinci tarif. Cilt toniği. Göz çevresine, yüzünüze, boyun, dekolte, buradaki tüm sorunları giderici etkide olacak. Bir tatlı kaşığı aloe vera jeli ekledim ve tekrar karıştırıyorum. Ve şimdi bunun içerisine geçenlerde bir damıtma yöntemiyle gül suyu tarifi hazırlamıştım ve sizler tarafından da çok beğenildi. Ondan da bir kahve fincanı ölçüsünde ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. Ve son olarak göz çevreme bakım yapsın, göz çevremi aydınlatsın, kırışıklıkları açsın ve cildimdeki sorunları giderip cildimi toparlasın. Bir tatlı kaşığı ölçüsünde üzüm çekirdeği yağı. Bunu da ekledim ve cilt toniğimiz hazır arkadaşlar. Üçüncü tarif bu, cildiniz için mucize diyebilirim. Salatalığın posasını atmadık. Şöyle öğütücüye atıyorum. Bir tatlı kaşığı aloe vera jeli ekliyorum. Şöyle kireçsiz su bir fincana yakın bundan da ekliyorum ve rondodan geçiriyorum. Rondosu olmayan arkadaşlar salatalığı rendenin ince tarafıyla rendeleyip ya da havanla ezip o şekilde hazırlayabilir. Ve şimdi bu karışımı bir kabın içerisine koydum. Bir buzdolabı poşeti, temiz bir poşet olsun ve makyaj pamukları. Makyaj pamuklarını böyle buna daldırıp batırıp hemen oraya koyuyorum ve onları donması için buzluğa kaldıracağız arkadaşlar. Bunların uygulaması da oldukça kolay ve pratik oluyor. Bununla birlikte gergin göz kapakları elde edilecek. Bu arada Instagram hesabım Türkan Yellowstone. Buradan da takip ederseniz memnun olurum. Makyaj pamuklarını batırdıktan sonra hiçbir şekilde suyunu sıkmadan direkt bu poşetin içerisine yerleştirin arkadaşlar. Ve poşetin uç kısımlarını şöyle katlayıp bunu buzdolabı bu şekilde kaldırın. Şimdi uygulamalar. Akşamları temizlenmiş yüze cilt toniğini şöyle makyaj pamuğuyla güzel bir uygulayın. Göz çevresi, boyun, dekolte dahil. Cildinizde kendi halinde kurumasını bekleyin ve bu defa göz çevresi kremini şöyle yer çekiminin tarzı hareketlerle alttan yukarı parmak uçlarıyla minik dokunuşlarla göz çevrenize, dilerseniz komple yüzünüze de uygulayabilirsiniz. Krem ve tonik buzdolabında 7 güne kadar cam ve kapaklı bir kabın içerisinde muhafaza edilebilir. Krem ve toniği gece yatmadan 2 saat kadar önce cildimize uyguluyoruz.
Bakın uygulamayı da gösteriyorum bu şekilde tekrardan. Ve bunu uyguladıktan sonra hemen yatmıyoruz ki cildimize tamamen kurumasını bekleyelim. Yastığa yorgana geçip etkisini yitirmemesi için. Bu makyaj pamuğuyla hazırlamış olduğumuz buz petlerini buzdolabından alıyoruz, avucumuzda ısıtıyoruz ve sabahları kalktığımızda ilk iş olarak bunları göz kapaklarımıza koyuyoruz arkadaşlar. Sakın direkt çıkarttığınız gibi koymayın, cildinize zarar vermesin. Şöyle 1-2 saniye avucunuzda ısıtın ve göz kapaklarınıza bunları yerleştirin ve o şekilde ısınana kadar kalmasını sağlayın. Evet, benim tarifim bugünlük bu kadar. Her tarifimde söylediğim gibi malzeme hassasiyeti olan lütfen kullanmasın. Uygulama öncesi alerji testi yapın. Sorun olmazsa kullanın.